Arkadaşlar, Boya markasının YouTuber'lar ve yayıncılar için uygun fiyatlı BY-M1 model numaralı yaka mikrofonunu kutusundan çıkarıp inceliyoruz. Arkadaşlar, mikrofonu bir yıla yakındır kullanıyorum. Deneyim videosu çekmek bugüne nasipmiş. Özellikle kullandığım cihaz orijinal miymiş, sahte miymiş bir anlayalım. Bunun için kutunun üzerindeki etiketi kazıyıp görünen kodu Boya mic.com security code adresindeki doğrulama motoruna yapıştırıyoruz. Veya akıllı telefonumuzdan bir QR kod okuma uygulamasıyla etiket üstündeki QR kodu okutup bu kontrolü sağlayabiliriz. Kutunun içinden çıkması gereken ise mikrofonun kendisi, taşıma kılıfı, rüzgar sesi önleyici filtre sünger ve yaka iliştirmek için klips. 6.35 mm mono dönüştürücü, LR44 pil ve kullanım kılavuzu kutunun içinden çıkanlar. Peki bu yaka mikrofonunun teknik özelliklerinden biraz bahsedelim. Bu mikrofon omnidirectional özelliğe sahip. Peki omnidirectional mikrofon nedir? Arkadaşlar, parantez içi bir bilgi olarak vereyim ki her mikrofon sesin geldiği yöne odaklanma ve algılama bakımından farklı modları destekler. Bazı üst düzey mikrofonlar tüm bu özellikleri barındırıp modlar arası seçim yaptırırken bazı mikrofonlar tek modu destekler. Bizim elimizde olan bu cihazın tek bir modu mevcut. Boya'nın iddiasına göre omnidirectional, yani 360 derece her yönden gelen sesleri eşit hassasiyetle alma özelliğine sahip. Yüksek kaliteli mikrofon kapsülü sayesinde çevre sesini azaltarak konuşmacının sesine odaklı çekimler yapabilirsiniz. Çünkü bu cihaz oldukça berrak ve oldukça düşük dip gürültüsüne sahip diyor Boya. Deneyip göreceğiz bakalım. Kablosuz mikrofonlar fiyatları malumunuz uçmuş durumda. Piyasada uygun fiyatlı kablolu olanlar ise 1,5-2 metre uzunluğa sahip maksimum. Özellikle röportaj yapmak isteyenler için bu kulaklığın 6 metre uzunluğundaki kablosu işinizi fazlasıyla görür diyorum ben. Mesela karşınızda bir tripod var. Kendinizi uzak mesafeden çekmek gibi bir senaryoda rahat edersiniz bu kablo uzunluğuyla. Lakin dezavantaj diyebilir miyiz, diyemez miyiz emin değilim ama uzun kablo karşımıza karışma ve düzgün saramama noktasında bazen can sıkıcı noktalar çıkarabilir. Boya, harici mikrofon destekleyen pek çok cihaz için bu mikrofonu kullanabiliyorsunuz dese de bazı telefonlarda üçüncü parti bazı yazılımlara ihtiyaç duyabiliyoruz arkadaşlar. Şayet mikrofonu taktığımız halde algılama problemi yaşarsak çözüm için Google Play Store'dan Open Camera adlı ücretsiz uygulamayı telefonumuza kurmamız gerekiyor. Ve programı açıp sağ üst köşedeki ayarlar simgesine bastıktan sonra buradan video ayarları kısmına giriyoruz. Bu kısımda da sesin kaynağı kısmına basıp açılan ekrandan harici mikrofon varsa seçeneğini seçiyoruz. Ve video çekme ekranına dönüş sağlayıp video kaydımızı harici mikrofon desteğiyle yapıyoruz. Bu işlemden sonra mikrofonumuz çalışacaktır. Bu sorun çözümüyle ilgili de ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Bunu da ilave edeyim. iPhone'da çalıştırma olayına gelirsek, Boya kendi sitesinde iPhone uyumluluk modelleriyle ilgili bir görsel paylaşmış. Burada hangi iPhone modelinin direkt 3,5 mm jack girişinden, hangilerinin ise Lightning 3,5 mm jack çevirici adaptör desteğiyle bağlanabildiğini göstermiş. iPhone 7'den itibaren bu mikrofonu lisanslı çevirici adaptör ile kullanabileceğimizi hatırlatalım. Lisanslı diyorum çünkü taklit ve ucuz ürünler ses kalitesini olumsuz yönde etkiliyor arkadaşlar ve performans maalesef alamıyoruz. Bu mikrofonu bilgisayar ve DSLR fotoğraf makinelerinde de kullanırken kontrol butonunu off, yani smartphone konumundan kamera konumuna getirmek gerekiyor. Bilgisayarda kullanımla alakalı ayrı bir video çekeceğim için şimdilik bu bahse çok fazla girmiyorum arkadaşlar. Daha profesyonel cihazlarla amfi veya ses sistemine bağlamak için kutudan bir de 6.35 mm dönüştürücü çıkıyor.
Çıkış empedansı 1000 ohm'a kadar dayanıklı. Yani 1000 ohm ve altı çıkış empedansına sahip cihazlarda da kullanılabilir. Zaten amfi dönüştürücü jack ile gelmesi de bu yüzden. Evet, teoride çok konuştuk. Şimdi denemelere geçelim. Ses 1, 2, 3. Domates. İnsan bu. Su misali. Kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Arkadaşlar, şu anda kırsal bir arazideyim. Herhangi bir araç yok etrafta. Orta şiddette bir rüzgar sesi var. Yaprakları dökülmüş elma ağaçlarının arasında geziyorum. Güneşli bir Aralık ayındayız. Cihaza şu anda mikrofon bağlı değil. Android işletim sistemli cep telefonunun kendi mikrofonundan faydalanıyorum. Birazdan mikrofon da takacağım ve sesin nasıl geldiğini birlikte kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi cihazıma Boya BY-M1 marka mikrofonumu taktım ve bu kaydı onunla gerçekleştiriyorum. Mikrofonu yakama taktım. Yaka mesafesinde aynı çekim ortamında kaydımı gerçekleştiriyorum ve divane kuşundan bahsetmiştim. Dünyanın en sadık canlısı divane kuşuymuş. Eğer dişisi ölürse erkek olan taş yiyerek intihar edermiş. O yüzden aşkından divaneye düştüm sözü de buradan geliyormuş diye okumuştum bir yerde. Şimdi mikrofonu yakamdan çıkarıyorum. Ağız hizama daha fazla yaklaştırdım. Bir denemede bu şekilde yapalım. Güneşli bir Aralık akşamüstünde çekimi gerçekleştiriyorum. İnşallah hayırlı bir rahmet bekliyoruz. Topraklar suya hasret. Arkadaşlar, şu anda bu çekimi mikrofon bağlı olmadan Android cihazın kendi mikrofonuyla gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar, bu çekimi şu anda Boya BY-M1 marka mikrofonla gerçekleştiriyorum. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bir nokta seçtim. Mikrofon farkını anlayabilmemiz açısından. Özellikle trafiğin yoğun olduğu, araç seslerinin yoğun olduğu bir mekan seçtim. Bakalım mikrofon araç seslerini ne kadar izole edecek. Mikrofon yakama asılı durumda. Evet, bu deneme videosunu da Nazım Hikmet'in bir şiiriyle bitirmek istiyorum. Özellikle geçirdiğimiz günlerin anlam ve önemine binaen. Boynuma sarılma gülüm, benden sana geçer ölüm demiş Nazım Hikmet. Özlemini çektiğimiz günlerde, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.